Google, Google, Google. Ya her yerde duyuyoruz. Google'a sor. Google'a baktın mı? Gibi sorularla çok fazla karşılaşıyoruz. Peki nedir bu Google? Bizim her şeyimiz aslında. Süt kaç derecede kaynar? Fransız ihtilali ne zaman oldu? Lozan Anlaşması'nın maddeleri neler? Hepsinin cevabını Google'da bulabiliyoruz. O kadar alışmışız ki Google'a. Google yazan bir milletiz. Ama Google sadece arama motoru değil. Biz Google Earth'ü de biliyoruz. Eskiden sadece köyümüze bakmak için kullandığımız bir araçtı. Bakar mutlu olurduk. 1998 yılında kurucularının bile bugünü hayal etmediği bir şirket Google. Biz Apple'ın sahibini, Microsoft'un sahibini, keza Facebook'un sahibini tanıyoruz. Peki Google'ın sahibi kim biliyor musunuz? Şu an aranızdan bazıları şunu diyor. Ya hakikaten sahibi kim? Hani Google'ın bir işletim sistemi var ya, Android. Sahibi Android. Yani kurucusunun adı Android değil. Bildiğimiz Android. Yani Google bir bilgisayar tarafından yönetiliyor. Evet, biraz ilginç geliyor, farkındayım. Ama gerçekten bir bilgisayar tarafından yönetiliyor. Belli bir sahibi yok, hissedarları var. Çok uluslu, anonim bir şirket aslında. Tıpkı Apple gibi bir evin de garajında kuruluyor aynı zamanda. Bütçesiz bir şekilde. İlk bütçe olarak da başka bir şirket sahibi tarafından keşfedilip $100.000 para veriliyor. İşte serüven böyle başladı. İlk ismi Google'du. 10 üzeri 100 anlamına geliyor bu kelime. Daha sonrasında Google haline dönüştü. 2004 yılında da halka arz edildi Google. Hisseleri $89'dan satıldı. 2007 yılına geldiğimizde bu hisselerin değeri $700 bulmuştu. Gerçekten zeka ürünü olan bu şirket artık fırsatçı. Bugünlerde müşteri memnuniyeti umurunda bile değil. Sadece bir sömürü düzeni var. Kurumsallıktan uzak, sadece kendi yasaları olan, dışarıya kapalı bir şirket. Deyim yerindeyse ister kullan ister kullanma, ben bu işin en iyisiyim diyor. Bugünlerin en büyük şirketlerinden bir tanesi olan Google. 1 milyar aktif kullanıcı var. Mesela şu anda kullandığınız YouTube Google'ın. O zaman serüven nasıl başlamış? Hadi en başından bakalım. İnternet nedir anlattık. Eğer izlemeyen varsa şuradan izleyebilir. İnternet kullanmak için bir tarayıcıya ihtiyacımız var. Bunu da Microsoft Internet Explorer adında bir programla yaptı. Google bu şirketle bir anlaşma yaptı. Tarayıcının küçük bir köşesinde arama motoru koydu. Bu işe arama motoru olarak başladı. Bir süre sonra ana sayfa anlaşması da yaptı Microsoft'la. Baktı ki işler iyi. Ben neden dışarıyla anlaşıyorum ki dedi ve kendi tarayıcısını yaptı. Yani Google Chrome. Google bu şekilde büyüdü de büyüdü. Biz büyüttük aslında bunu. Bizler sayesinde buralara geldi. Madem ben büyüdüm, hem arama motoruyum hem de tarayıcım var. Neden e-postada yapmayayım ki dedi. Ve Gmail yaptı. Haritasız olmaz dedi, Google haritayı çıkardı. Hatta bu konuyu geliştirip dünyanın bütün sokaklarının fotoğrafını bile çekti. Telefon yazılım işine de girdi Google. Biliyorsunuz Android'i. Hepimiz biliyoruz. İşte o da Google'ın. Arkasından Google Sanal Bankası'nı kurdu. Mağazasını açtı. Bitmedi. Reklam departmanını kurdu. Arkasından Google Video'yu da çıkardı. Baktı ki Google Video'ya rakip YouTube var, YouTube'u da satın aldı. Şimdilerde rakip gördüğü şirketleri hemen bünyesine satın alıyor. Onu geliştiriyor. Değişik bir yapıya sahipler. Peki Google'ın ana mantığı ne? Ne yapıyor? Google, internet kullanıcılarının oluşturduğu bilgi ve belgeleri belli bir algoritma düzeni içerisinde düzenli bir şekilde bizim karşımıza çıkarıyor. Google arama motorunun en büyük olmasının sebebi aslında bu. Çok iyi bir algoritmaya sahip olması. Mesela örneğin bundan 15 yıl önce ahşap bir masa almak istiyorsunuz. Google'a yazmanız gereken şey şu olurdu. Ahşap masa. İçerisinde ahşap ve masa geçen yazıları bizim karşımıza en çok tıklanma oranına göre listeliyordu. Biz Türkler olarak o algoritmayı biraz bozduk. Fakat Google'ın algoritması bunu da öğrendi. Bizde artık şu şekilde yazılıyor. Ahşap masa almak istiyorum, nereden alabilirim? Normalde arama motoruna bunu yazdığınızda cevapsız bir sonuç olması gerekiyor. Fakat algoritma bunu da öğrendi. Türkiye'de bulunan siteler bu kelimeleri de içerisinde bulundurdu. Çünkü algoritmanın işini de kolaylaştırmak istediler. Gelelim şu bahsettiğimiz harita olayına. Bu harita başka bir olay. Dünyanın bütün sokaklarını, her sokakta bulunan evlerin fotoğraflarını tek tek çekti.
Bunu Google haritaya ekledi. Şu an harita üzerinde istediğiniz sokak ve caddedeki bir evin fotoğrafını görebilirsiniz. Yolun fotoğrafını görebilirsiniz. Üstelik 360 derece açıyla. Birçok kullanıcı şu an bu özelliği muhtemelen bilmiyordur. Ama gerçekten çok güzel bir özellik. Ve Google belli aralıklarla bunu yeniliyor. Gelelim şu olaya. Google'a niye her şey bedava? Bu kadar çok şirket, büyük bütçeler ve birçok çalışan. Peki bize neden hizmetleri bedava diye sorduğunuz anda yanılırsınız. Google deyim yerindeyse kullanıcılarına inek gibi sağıyor. Biz bedava zannederken bizim üzerimizden milyarlarca dolar kazanıyor. Tabii bunun yanı sıra ücretli üyelikleri de var. YouTube reklamsız izleyin. İlk ay bedava, kısıtlamalar geçerlidir. Bu cümleyi şu an muhtemelen hatırlamayan yoktur. Aslında burada bize tuzak kuruluyor işte. İlk ay bedava. İlk ay bedavaya kullanıp aboneliğimizi sonlandırabiliyor muyuz? Şartnameyi lütfen okuyun. Şunu unutmayın, bir şeyi bedavaya alamazsınız. Tabii amaç reklam ve yaygınlaştırmak değilse. Kafamızda diğer bir soru var. Google iyi niyetli mi? Bu soru neden bizim aklımıza geliyor? Kötülük yapmadan da para kazanılabilir. Bu Google'ın sloganı. Fakat sloganı bu olmasına rağmen Google'ın asıl amacı insanlığa hizmet değil, tamamen paraya hizmet. Yani tamamen para odaklı çalışıyor. Örneğin siz bir bilim adamısınız. Ve insanlığa mükemmel faydada bir buluşlarınız var. Ve bunu da insanlığa bedava bir şekilde yaymak istiyorsunuz. Ve bir internet sitesi üzerinden yayacaksınız. Siz Google'a para vermediyseniz Google sizin sitenizi asla insanlara göstermez. Fakat siz Google'a para öderseniz insanlara kolaylıkla ulaştırabilirsiniz. Burada sloganla birazcık çelişme yok mu sanki? Aslında bu tamamen kötülüktür. Demek ki neymiş? Google bize en doğru bilgiyi değil, sadece karşılığında para aldığı bilgiyi veya da en çok paraya kazandığı bilgiyi ulaştırıyormuş. Google'a çok da masum diyemeyiz sanırım. Bunu yorumlar kısmında belirtin. Google'a biraz daha şöyle uzaktan baktığımızda Google'ın neleri var bir görelim. Dünyanın en popüler arama motoru Google. Bunu biliyoruz. Google Chrome, Google Pay, Gmail, Google Maps, Drive, Blogger, Hangout, Chrome, YouTube, Google Translate, Google Play, Android, Chromebook, Google Ads ve AdSense. Daha sayamadığımız birçok departman. Doktora yapan iki öğrencinin kurduğu bu şirket artık bir dünya devi. Lütfen siz de düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kanala abone olarak destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.